En çok danışmanlıklarda en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ben bu coğrafyada iş kuracağım, kurayım mı? Ben buraya gideceğim, gideyim mi? Arkadaşlar şunu asla unutmayın, tamam mı? Kader değiştirilebilir. Kader değişken bir şey. Ama bunu değiştirebilmek de bir kaderdir. Yani dolayısıyla bu değiştirilebilir ama kişi bunun farkında olacak da, buna gücü yetecek de falan filan. Yani ne olur o zaman, herkes de bunu yapamaz. Bu coğrafya o kişiyi eskitir. Yani hasta ederse hasta eder yani. Şimdi bu kişi bunun farkına vardığında, ben buradan gidiyorum arkadaş, sağlık benim için daha önemli diyebiliyorsa şayet. Ama şimdi görüyorum kocası orada, bilmem nesi orada, anası orada, babası orada. Kişi o coğrafyadan çıkmakta zorlanıyor. Evet, kader değişkendir ki coğrafi astroloji burada çok büyük etken sağlıyor. Yani kaderin değiştirilebilmesiyle ilgili. Yani siz hani diyorsunuz ya, bütün astrologlar bak hep duyarsınız. Haritanın üstüne çıkmak diye bir şey var bizim camiada. Haritanın üstüne çıkmak. Ama bu hep duyulur böyle. Kimse nasıl çıkılacağını söylemez. Size söylüyorum, haritanın üzerine çıkacaksanız coğrafi astroloji kullanacaksınız. Çünkü en büyük basamaklardan bir tanesi. Yani sana çok büyük bir ivme kazandırıyor. Bak, bir tanesi de isim. Şimdi size diyecek nasıl yani? Evet, isim de kaderi değiştiriyor arkadaşlar. Coğrafya ve isim haritanın anahtarları. Haritayı değiştirebildiğinde arkadaşım, işte o dakika kaderi değiştirebilmiş oluyorsun. İşte arkadaşlar, yani coğrafya aslında çok derin bir ilim, böyle yani bir sürü incik boncuk var içeride. Plütonik etkiler çukur gibidir. İçine bir düşersen olumlu açısında bile yani çıkman çok zordur. Yani böyle sihirli büyülü şeyler. Bu sembol, bu yalan dolan alavere dalaverenin daniskası demek. Bitti. Yani bu sembol olarak böyle. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Bu gece coğrafi astroloji dersimize devam ediyoruz. Bu gece coğrafi astrolojide 2. dersteyiz. Uygulama yapacağız. Bol bol uygulama, bol bol tekrar. Size gönderdiğim paket dersleri de izleyin arkadaşlar. Yani burada şimdi bu 4 derste çok fazla uygulama yapacağım. Diğer 4 derste birazcık daha teknik anlatıma yer vermiştim. En çok danışmanlıklarda en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ben bu coğrafyada iş kuracağım, kurayım mı? Ben buraya gideceğim, gideyim mi? Mesela hastaların haritalarında özellikle bakıyorsunuz, hasta oldukları yerdeler. Kişi hasta ve hasta olacağı yerde zaten. Yani hani kişi oradan çıksa zaten iyileşecek yani, tamam mı? Hani doktora tabii ki gitsin de hasta olmuş zaten artık, yani bütün biyolojik organlar mahvolmuş. Ondan sonra tabii doktora gidecek, yani yapacak bir şey yok, ama sizi eskiten bir yerde durmanızın da bir anlamı yok. Bakın arkadaşlar, şunu asla unutmayın, tamam mı? Kader değiştirilebilir. Kader değişken bir şey. Ama bunu değiştirebilmek de bir kaderdir. Yani dolayısıyla bu değiştirilebilir ama kişi bunun farkında olacak da, buna gücü yetecek de falan filan. Yani ne olur o zaman, herkes de bunu yapamaz. Dolayısıyla burada şartlar da önemli. Yani ama şimdi biz tabii ki standart konuşuyoruz. Bu coğrafya o kişiyi eskitir. Yani hasta ederse hasta eder yani. Şimdi bu kişi bunun farkına vardığında, ben buradan gidiyorum arkadaş, sağlık benim için daha önemli diyebiliyorsa şayet. Ama şimdi görüyorum kocası orada, bilmem nesi orada, anası orada, babası orada. Kişi o coğrafyadan çıkmakta zorlanıyor. Bir bakıyoruz ki kişi daha sabit burçlarda güneşi var, ayı var. Hani kişi yer değiştirme opsiyonuna sahip. Dolayısıyla gözü göre göre orada durmaya seçiyor. Yani olabiliyor. Evet, kader değişkendir ki coğrafi astroloji burada çok büyük etken sağlıyor. Yani kaderin değiştirilebilmesiyle ilgili. Yani siz hani diyorsunuz ya, bütün astrologlar bak hep duyarsınız. Haritanın üstüne çıkmak diye bir şey var bizim camiada. Haritanın üstüne çıkmak. Ama bu hep duyulur böyle. Kimse nasıl çıkılacağını söylemez. Size söylüyorum, haritanın üzerine çıkacaksanız coğrafi astroloji kullanacaksınız. Çünkü en büyük basamaklardan bir tanesi. Yani sana çok büyük bir ivme kazandırıyor. Yani bu olay. Yani çünkü haritanın konfigürasyonu değişiyor. Bak, bir tanesi de isim. Şimdi size diyecek nasıl yani? Hani çok garip gelebilir ama diyeceksiniz ki o ne ya? Yani nasıl isim?
Evet, isim de kaderi değiştiriyor arkadaşlar. Coğrafya ve isim haritanın anahtarları. Natal haritayı çalıştıran şeyler. Yani negatif isimler mesela pek kullanmayın. İsminiz negatif bir içerik ya da böyle negatif bir vurgu varsa bu isimleri değiştirin arkadaşlar. Mahkemeye başvurup 2 dakikada değiştirebiliyorsun. Ama şimdi bunu da yapabilmek bir kader. Yani biz bunu şimdi biliyoruz ama kişi mesela bunu yapabiliyor mu yani? Tamam mı? Yani bunu herkes de yapamaz. Mesela bu isim enerji, çünkü bakın. Yani enerji. Ona sürekli o isimle sesleniyorsunuz. O kişi o isimle natal haritası anahtarlarından bir tanesi isim. Bir tanesi de coğrafya arkadaşlar. Yani bulunduğunuz coğrafya haritanızı direkt olarak konfigüre ediyor. O yüzden gerçekten söylüyorum, tepdili mekanda ferahlık var. Kişi yer değiştirdiğinde otomatik olarak kadersel opsiyonları değişmeye başlıyor. Yani işte o ay birden tepeye çıkıyor. Bir anda işte ASC'ye geliyor. Etkiler değişiyor. Haritanın içinde çalışan olasılıklar değişiyor. Evet, haritanın açıları değişmiyor ama kişi opsiyonları değiştirmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki burada ne önemli mesela? Kişiyi sağlık anlamında zarara sokan bir şey varsa ya da maddi anlamda zarara sokan ya da ilişkiler anlamında zarar sokan, yani özellikle 4 köşe eksende, yani ASC, DSC, MC ve IC, ailevi noktada, kariyer noktasında, kişisel benliğini ortaya koyma noktasında, ilişkiler noktasında, değil mi? Bunun içine maddi kazançlar giriyor, kariyer deyincesine. Yani bunların hepsi, özellikle 4 ekseni değiştirebiliyorsun. Haritayı değiştirebildiğinde arkadaşım, işte o dakika kaderi değiştirebilmiş oluyorsun. Yani en çok etkilerden bir tanesi yani coğrafi astroloji. Haritasına baktığımızda şimdi tabii burada transitler de hükümlü, yani hükmü var. Transitler de bunu hani taşınmaya sevk etmeli. Hani değil mi? Şimdi olayları da reel düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu kişi transitten destek almıyor. Nasıl gidecek bir yere? 6. ev ve 7. evleri transit alıyorsa bu kişi taşınmak isteyebilir. 3-9 aksındaki transitler yolculuk için ideal, hareket verir. Ama 4. evdeki transitler arkadaşlar, 4. evdeki transitler kişinin tadilat, evde hareket. Mesela oraya şimdi her şeyde böyle, mesela 4. evinden Satürn geçiyorsa o kişi bir yere gidemeyebilir. Çünkü Satürn kısıtlar, gidişi kısıtlar. Yani önce neye bakıyoruz arkadaşlar? Hani enerji önce, hani detaylara. Bu et aspect, yani açıları ekle, bu birazcık detay. Hani orada kafanız karışmasın önce. Enerji şöyle bir bakalım. Çünkü bu enerji direkt olarak natal haritanın oraya yansıması. Natal haritadaki direkt köşe eksenlerinin nasıl yansıdığına bakıyorum. Önce köşe eksenler oraya nasıl yansıyor. Bakın Güneş IC gibi. Yani İstanbul bölgesinden geçiyor. Yani o zaman ben şunu diyebilirim yani. Şu bölge üzerinde yani daha çok bu bölgeyi kendi yurdu gibi benimseyebilir. Yani kendi vatanı veya yurdu gibi benimseyebilir. İstanbul, Bursa, İzmir. Yani şöyle diyeyim, ben Türkiye'nin hani şu bölgesi, Antalya dahil, İzmir, Bodrum, yani şu bölge. Senin için güneş buradan geçtiği için sana böyle bir etkileşim veriyor. Yani sen bu bölgeyi çok seversin. Çünkü güneşin IC'de gibi hareket ediyor. Yani şöyle, senin güneşin şimdi IC'de mi? Bak, güneşin senin 1, 2, 3. evde. Ama buralarda olduğun zaman sanki güneş böyle hani 4. evde gibi duruyor. Yani güneş 4. ev neydi? Hani evcimenlikti ya. Hani bura benim vatanım hani gibi. Sen buranın topraklarını seversin. Hani bu bölgeyi seversin. Sen nereye gitmek istiyorsun? Antalya daha da güzel. Onu söyleyeyim. Yani ne kadar şu güneş çizgisine yakınlaşırsan o kadar iyi. Yani sen şu an buradasın. Bu kadar etkileşimden alıyorsun. Tabii bak, hayat nasıl çekiyor işte. Yani istediğin yer aslında Antalya ve gerçekten de hani Antalya baktığımız zaman hani bu çizginin ikisi ortası, Antalya ile şu an bulunduğu yerin ortası aslında diyebilirim. Çok da Antalya'ya gitme. Mesela Marmaris tarafları senin için daha uygun. Kaş falan. Senin için tam yerini söyleyeyim ben sana. Şurası. Tam da Kaş gibi duruyor ama aynen Fethiye. Senin tam da Dalaman, Fethiye, Kaş. Yani bu bölge senin için tam o güneşinin geçtiği yer diyebilirim. Yani Antalya'da da olur, burada da olur. Yani ikisi de, ama ortası burası. Şimdi burada baktığım zaman Jüpiter'in balığa geçme durumu var. Jüpiter'in balığa geçme durumu senin vatan, adres konusunda destekler. Yine Jüpiter şu anda konum itibariyle 22 derece. 2 derece sonra senin güneşini destekliyor. Evet, bu da Güneş-Jüpiter trinesi. Bu senin eşinle ilgili bir sorunu çözmen. Adaletle ilgili bir beklentin varsa çözmenle ilgili. Sen şu anda adaletle ilgili bir şey bekliyorsun değil mi? 2 derece kadar sonra sonuçlanmış olabilir mi acaba o? Şöyle söyleyeyim. Yani bu Jüpiter şimdi bir haftaya kadar oraya değecek. Yani şöyle gidecek. Bak, açı şurada exact oluyor.
Açı 20 Kasım'da exact. Tam yani. Ondan sonra açı burada tam exact oluyor. Yani sen gündem yaşamaya başlıyorsun. Aynı zamanda Jüpiter ve Güneş ve Ay aynı anda exact. Yani transitte hem ayına hem de güneşine bir exact var. Yani dolayısıyla bu da senin adres, ev, yuva konularında ya da bir belge konusunda ay ikizler, belge ya da yolculuklar, evi taşımanla ilgili gündemleri 20 Kasım'da netleştireceğini düşünüyorum. Ya da Jüpiter kontağından dolayı yani hem güneşine hem ikizler ayına kontak veriyor. Ay da vatanla ilgili ya, hani ev, adresle, yuva ile ilgili. Dolayısıyla hani bu gündemi verebilir. Bir haber gelebilir sana ve sen bu konuyla ilgili daha hızlı hareketler yapmaya başlayabilirsin. Sen neden mahkemeye bekliyorsun ki oradan gitmek için? Yani Jüpiter burada seni destekliyor. Arkadan Satürn de destekleyecek. Yani sonra arkadan o da geliyor. Yani Şubat aylarında, Mart aylarında, gerçi 2022-2023'te yine Satürn destekleyecek seni. Yani buraya gelecek ve Satürn de buraya ayına ve güneşine kontak kuracak. Ondan sonra diyebilirim. Şu anda Jüpiter exact. Yine Jüpiter balığa geçtiğinde de senin bu sefer Jüpiter kavuşumun oluyor. Jüpiter döngün başlıyor bu sefer. 12 yıllık. Satürn burada ya. Satürn'de MC karesi var. Bir de oraya giderse anında bu kare çalışıyor zaten. Daha net çalışıyor. 2 derece. Şu an 4 derece. Geçmiş açı. Ama oraya giderse partil açı gibi çalışıyor. Yani burada vaat edilen sorunu tam da o coğrafyanın içinde alıyor. Bu da ne? Eşle ilgili problemler, ilişkiler. Zaten oradan evlenmiş. Sorun yaşıyor. O bölgede evlenmiş. Yani aslında o bölgenin insanıyla evlenmiş. Yani o bölgenin insanı bir şey demiyorum ben. Enerji olarak uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten Satürn orada koca demek. Bir de gidiyor mesela Kayseri, hani Gaziantep, o bölgeden evleniyor. O bölgede zaten sakat açılar var. Allah'tan orada yaşamıyor. Bir de yaşasa oradan onu nasıl o taraftan bu tarafa getiririz onu düşünecektik yani. Ama mesela ne yapıyor? Antalya'da yaşıyor ama oralı biriyle evleniyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bakın aslında kader onu oradan çıkarmış ama işte arkadaşlar, yani coğrafyası çok derin bir ilim, böyle yani bir sürü incik boncuk var içeride. Yani bunları çok iyi anlamanız lazım işte. Bunlar tekrar, işte bunları ben size uygulamada anlatayım ki kafaya daha iyi oturur. Yoksa çok pratiğine girdik mi bu işin? Hani çok tekniğini anlattık mı da çorba oluyor her taraf. Şu temayı anlamaya çalışın. Coğrafi astroloji 4 eksende çalışır. Senin bir yerden bir yere gidiyor olman haritanın eksenlerini kaydırıyor. Olay bu. Yani senin aslında yükselenin ASC Aslan, ama sen bazı coğrafyalara gittiğinde sanki o da mesela o da relokasyon. O konuda daha ileride. Onu ben size anlattım ben size. Mesela harita kayıyor bazı yerler. Mesela bir yere bir gidiyorsun, haritan otomatik olarak senin yükselenin Aslan, ama orada bir bakıyorsun ki benim yükselen teraziye döndü. Relocate haritalar var mesela, tamam mı? Şimdi hani bunun jeodetiği var, bilmem nesi var. Çok uygulama yapmamız lazım, tamam mı? O yüzden ben size yani bu derste daha çok en çok kullanılan coğrafya haritayla ilgili. Bir danışan geldiğinde en çok ne soruyor? Ne diyorlar? En büyük soru şuradan gelir size. Ben bir yerde iş kuracağım. Millet ne yapsın sana? Ne diyecek? Sen birine relocate harita çıkarsan ne olacak yani? Tabii ben bunun uygulamalarını da yaptım. Devam edeceğim size yapmaya bu konularla ilgili. Adam diyor ki ben diyor Fransa'da iş kuracağım diyor. Burası bana nasıl etkiler diyor. En çok konuşulan konu bu. En çok sorulan soru bu. Ben şuraya taşınayım mı? Ben buraya gideyim mi? En çok sorulan soru bu. Yani kimse apartman dairesindeki evinin oradan Mars geçiyor diye sana bir şey sormuyor. Tamam mı? Ama coğrafya astrolojisinde bu da var. Bu da kişisel Feng Shui'dir. Onları anlattım. Onlarla ilgili uygulamaları merak etmeyin. Çok fantazi bir konu. Yani çok renkli bir konu, yani benim en çok sevdiğim yer, ama danışanına bunları anlattın mı anlatamayacaksın yani. Bunları anlatamazsın ki senin evinin oradan. Yani gidip Google'dan adresini bulup da bilmem. Bu çok böyle kişisel ya. Yani bunu ben kendime yaparım abi yani. Çünkü çok uğraştırıcı bir şey. Bunu ben kendime yapabilirim ancak. Ya da kardeşime falan, yani çoluğuma çocuğuma yapabilirim yani. Ben bunu danışanıma nasıl zaman ayırayım abi bunlarla? Merhaba hocam. Güneş, Venüs 7. evdeki Jüpiter trinimi çalıştırmak için nelere gideyim ki? Şu 7. evdeki vaat eden yabancı işi bulayım. Hemen seni açalım bir dakika. Sen bende kayıtlısın diye biliyorum. Aslında 7. evde Jüpiter var. Gayet güzel. Güneşte de Jüpiter. Vallahi cillop yani. Jüpiter Venüs trinesi de var. Vallahi cillop gibi harita. Bu gerçekten güzel. Şimdi bu haritada ben coğrafi olarak oradaki eş, değil mi? Jüpiter 7. ne olur? Uluslararası eş veriyor, değil mi? Yani zaten hani şeyde diyor ki ya ben şu eşi nerede bulacağım ya diyor. Yani nereye gitsem ki acaba Jüpiter'imi o bana eş verir. Diyor ki Jüpiter DSC, tamam mı? Deki etkiyi şu bölge üzerindeki insanlarda birazcık daha hani şöyle çizeyim sana. Şu bölge üzerinden bunu bulabilirsin diyor.
Bu bir. Sadece bu kadar mı? Değil. Yani senin Jüpiter'inin bulunduğu yer burası. Yani buraya gidersen Jüpiter DSC gibi çalışırım. Yani oradaki etkiyi sana veririm diyor. Diyor ki senin haritanda Jüpiter ne vaat ediyorsa. Senin Jüpiter 7. evde zaten ya. Oraya gidersen diyor Güneş Jüpiter Venüs Jüpiter trinini alırsın diyor. Ama senin haritanda Ay Jüpiter karesi de var. Onu da yanında veririm diyor. Çünkü senin haritanda Ay Jüpiter karesi de var. Dolayısıyla ama Güneş Venüs Jüpiter trinesi güzel. Ne? Bazı ruhsal anlamda belki ilişkiler konusunda ailevi konularda bazı sorunlar yaşayabilirsin. O kadar kadı kızında da olur. Yani hiçbir ilişkide hiçbir zaman dört dörtlük yok yani. Anladın mı? Brad Pitt bile olsa illa bir sorun yaşayabilirsin. Allah'tan açı burada Neptün'den uzaklaşıyor. Jüpiter'e kare gitmesi belki hukuki süreçle ilgili olabilir ya da belki tartışmalı şeyler olabilir. Ama aynı zamanda senin Ay Mars trinen de var. Cillop yani güzel. Ay Uranüs hani burada baktığım zaman Ay Jüpiter karen olsa da evet bir ilişkin içerisinde bazı sorunlar yaşayabilirsin diyor. Buraya ben o zaman sana diyebilirim yani sen bu bölgeye gittiğinde oradaki durumu yaşarsın. Hani haritanda vaat edilen oradaki açıyı buraya gidince yaşarsın. Sonra bakıyorum ben senin haritanda başka Jüpiter bölgeleri var mı? Onlara bakıyorum, tamam mı? Yine burada bakın Türkiye. O senin Jüpiter burada bakın. Jüpiter burada. Peki bu Jüpiter'in arka tarafı da var. Yani bu Jüpiter burada. Burada nasıl yapmış? Okyanustan geçiyor. Tamam. Sadece orada mı sadece Jüpiter beni güzel etkiliyor? Hayır. Yani sadece bu bölgede değil. Bak Ejipyan, Çad, Kamerun, Nijerya taraflarına doğru da geliyor. Şimdi burada ben hani haritayı dünya olarak da burada çevirebilirim. Sonra yine Jüpiter. Benim haritamda Jüpiter bu eksende ekvator düzlem üzerinde bakın. Ekvator E harfiyle görüyorsunuz burada. Bu düzlem üzerinde de yatay geçişte yani buraya iz düşmüş. Dolayısıyla ben bu bölgeden geçerken de Jüpiter'i hissederim. Jüpiter'in haritasında vaat edilen şeyi burada hissederim. Yine illaki Jüpiter eş değil, bu bölgeden de bana bir partner gelebilir. Çünkü Juno var. Yine burada ondan sonra yani geçtiği hatlar benim için önemli. Senin natal haritanda sadece Jüpiter değil. Senin natal haritanda Merkür de eş demek. Çünkü senin natal haritanda 7. evin göstergesi Merkür. Dolayısıyla ben o zaman senin haritana göre baktığım zaman Merkür'ün geçtiği yerlerden de partner alabilirim. Yani ben sadece Jüpiter değil. Ben oraya yani buraya gittiğimde işte o Jüpiter açısını görebiliyorum. Şu bölgeden geçerken bak ASC'den diyor bana. Jüpiter bak şurada. Bana diyor ki Jüpiter ASC'den ben diyor bu bölgeden ben diyor böyle gidiyorum diyor bak de buraya DSC'ye. Şu bölgede sadece bir tek Satürn yakınlığı var. Yani Satürn bir de mesela şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bir şey bu bölgeden geçmiyorsa oraya en yakın olan enerji oraya etkiliyor. En yakın. Mesafe önemli değil. En yakın enerji ne burada? Satürn buraya etki yapıyor. Yani bu bölgeyi komple etkilemeye başlıyor. Yani nereye kadar? Mars üçgenine kadar. Yani bu bölge bu açı aynen. Yani oradan bir şey geçmiyorsa en son açının arasındaki enerjiyi konuşacaksınız, tamam mı? Yani oradan bir şey geçmiyorsa. Yani burada Satürn açısı var. Satürn de en tepede ASC'ye kare yapıyor. Kısıtlamalar en tepede olan bir Satürn'den bahsediyoruz. Satürn MC diyor ki yani ben bu ilişkide kısıtlayıcı ve baskı koyar olacağım der gibi de duruyor. Mars üçgeni hareket veriyor. DSC'den veriyor ama harekete. Yani karşı taraf kışkırtıcı pozisyonda oluşabilir. Yani Mars'ı burada DSC'ye güç verirken görüyoruz. ASC'ye değil. Yani kişi burada güçlü değil. Yani burada ilişki konusunda baskıcı olaylar ve böyle şeyler oluşturabilir. İki tane şeyin arasında kalmış. Yani burada bir Venüs üçgeni falan yok ki böyle hani Jüpiter üçgeni burada kalmış. Burada yaşamıyorlar. Mesela şurada yaşıyorlar. Oradan da bir şey geçmiyor ama geçmediği zamanlarda en yakın hangisi geçiyorsa ve bir diğerki açıya kadar olan bölge mesafe gereksinimi olmadan söylüyorum. Arasındaki planetleri konuşacaksınız. Haritaya bakacaksınız. Ne vaat ediyorsa bunlar oluşacak şeklinde bunu düşünebilirsiniz yani. Tamam mı? Ondan sonra burada Satürn'e bir güzel bunları hissetmişler. Daha çok biz yani bu tarz ilişkilerde iki malefiğin arasında kalmayın. Daha çok böyle yani çünkü Satürn en tepede MC'ye kavuşum yapmış gibi. Satürn MC kavuşumlarında kısıtlama getirir biliyorsunuz. Yani en çok sevdiği yer zaten. İlişkide sıkıntı ve şey oluşturabilir. Satürn IC'de iyi değildir. Yani bak Satürn IC'de arkadaşlar ailevi konularda böyle kısıtlamalar, maddi sorunlar, kısıtlama ya Satürn. İşte o kavuşumlarının bulunduğu yerlerde mesela Satürn ASC kavuşumlarında da sana öyle bir sorumluluk yükler ki böyle yani zayıflarsın ha. Hani zayıflamak için güzel yer.
Satürn ASC kavuşuma git, zayıfla gel. Periz yapmak için güzel de yani sıkıntıdan ne kadar yaşayabilirsin? Onu kahrını çekebilirsin bilmiyorum. Gibi. Böyle bir grand kare çözülemez. Bak burada yalan, dolan, her türlü entrika, her türlü seni çok iyi anlıyorum. Hani evet burada Merkür, Mars arasında, Güneş arasında hani bu etkileşim, Plüto falan. Bu bir sihir sanki. Sanki böyle büyülenmişsiniz. Belki bir cinsel çekim olabilir. Belki böyle ahenk başka bir şey böyle sana çok güzel ve hoşuna gidiyor olabilir ya da adamın. Ama Merkür, Mars, Plüto olduğu için birazcık daha bu konu seksüel olabilir. Veya başka bir çekim alanı oluşturabilir. Plütonik etkiler çukur gibidir. İçine bir düşersen olumlu açısında bile yani çıkman çok zordur. Yani böyle sihirli büyülü şeyler. Dolayısıyla Merkür, Plüto bu adam seni manipüle ediyor veya sen onu ediyorsun veya birbirinizi sürekli böyle olumlu açı ya işte. Hani aslında yaptığın bazı yanlış şeyler var ve sen bunun farkındasın ve adam da bunun farkında. Çünkü Venüs Lilith karşıt Neptün karesi yalan dolanın daniskası dönüyor burada. Ama yani herkes bunun farkında da ya bir yerden de çok da güzel yani anladın mı? Geliyor gibi. Bu sembol bu yalan, dolan, alavere, dalaverenin daniskası demek. Bitti. Yani bu sembol olarak böyle. Buraya baktık. Kompozit haritada Mars deklinasyon dışı, Ay deklinasyon dışı. Abi bu ilişkide zaten standart dışı bir şey olduğunu görüyoruz kompozit haritada. Şu deklinasyon dışının ne kadar işe yaradığını görün bak. Mars ve Ay dışarıda. Yani bu ilişki hiçbir zaman standartlara uygun olmayacak. Kaderle bu adamın ilişkisi. Standartlara uygun değil yani. Venüs karşıtlığı var zaten. Neptün Mars karşıtlığı var. Mars'ın dışarıda çalıştığını görüyoruz. Yani bu evin içine gelen evcimen bir adamdan bahsetmiyor. Zaten Ay da deklinasyon dışı. Evcimen bir yuvadan bahsetmiyor. Ay deklinasyon dışında olursa ne olur? Bu kişi evden kaçar gider. Mesela natal haritasında Ay'ı deklinasyon dışında olan bir kişinin duyguları agresif çalışabilir ya da aileye bağımlı olmak istemeyebilir. Ailesini reddedebilir, ailesinden kaçabilir, ailesinden dışarı çıkabilir. Böyle enteresan mutfak zevkleri olabilir. Mesela Ay mutfak zevkleriyle ilgili, damak zevkiyle ilgili. Deklinasyon dışında olan bir kişi böyle böcek yiyebilir, şey yiyebilir. Yani bu sana göre yani mesela Çin mutfağını beğenebilir mesela. Sen beğenmezsin ama o beğenir yani. Tamam hani gibi şeyler böyle bunlara açık bir kişidir. Bu şey yani ailesine res çekebilir, ailesinden kaçabilir, ailesinden dışarı çıkabilir. Bak Ay ne vaat ediyor? Ay ne sembol ne vatan, yuva, anne kavramlarında deklinasyon dışı. Yani deklinasyon dışı sınırın dışında anlamında o zaman bu kavramlar damak zevki bütün hepsi sınır dışına çıktı demek. O zaman ben annemi terk ettim. Annem beni terk etti. Ben vatanı terk ettim. Vatanda sorun çıktı. Ben oradan ayrılmak zorunda kaldım gibi olayları burada görebiliriz. Yani deklinasyon dışına çıkmış olan gezegen standartların dışına çıkmış, sınırların dışına aşmış anlamında. Olumlu açılardan güzel şeyler konuşabiliriz ama yani olumsuz açılar altında bu olay çok ciddi agresif şekilde dönebilir. İlişkinin içerisinde çok da sabit bir enerji için durmadığını da görmekteyiz. Tabii ki burada kompozitin de solar returnu var, progresi var. Hani bu ilişkinin içinde bir sürü detaya bakabiliriz. Yani astroloji çok derin bir ilim arkadaşlar. O ilişki rasyosu zaten ben işliyorum. İlişki rasyosu yineden Venüs'te açacağız yani. Şimdi Jüpiter ileri geliyor şimdi. Jüpiter ileride ilişki rasyosu başlayacak bir ay sonra. Yeni katılan coğrafya ilişki rasyosuna katılmak istiyorsanız Hülya Hanım'a şimdiden söyleyin. İsminizi yazdırın. Yeni açılan ilişki rasyosunda ben size bunları detaylı anlatıyorum. Uygulamalı bir sürü içerik var. Yani bunlara gelin ama şimdi konumuz bu değil. Ama evet coğrafi haritalar tarafından açıklanması ilişki rasyosunun konumuz bu. İlişki rasyosunun coğrafi tarafından incelenmesi. Yurt dışına gidemiyorum. Çıkış yasağım var. Bu gösterge nedir? Arkadaşlar Satürn ikizler. Bakın bak şimdi. Satürn ASC karşı. Şimdi bu arkadaşlar bu şu demek. Kanun bana karşı. ASC bana yani bana karşı. Nereden? Karşımda evet kanunen Satürn ikizler burada bir belgesel ya da bir konuda bana yasak getirmiş durumda. Bakın karşımda devlet, otorite, kanun var. 7. ev değil mi? 7. evde Satürn burada benim ASC'me karşıt yapması. Bunu ben ilişkiler olarak da yaşayabilirim. Yani sen mesela ilişkiler konusunda kadınlarla ya da karşı cinsle olan ilişkilerinde de aranda sürekli böyle kısıtlamalar, kadınların seni kısıtlamasından çok hoşlanıyor değil olabilir. Bunu hiçbir erkek sevmez de senin özellikle bu konuyla ilgili çok büyük dertlerin olabilir. Yani bir ilişkin içinde kadın seni kısıtlamaya kalkabilir ve bu yüzden ilişki bitiyor olabilir böyle sürekli ikide bir. Ondan Satürn çünkü senin 6. evinde 7. evin giriş kapısında yani bu böyle
İlişkiler konusunda da senin canını sıkmışlar biraz yani. Onu söyleyeyim. Gibi bu noktada. Bu Satürn sana karşı cinsten de sorun çıkartıyor mu? Ha, yani karşında da karşı cinsle de olan ilişkilerinde de ikide bir seni böyle yakalamaya çalışıyor. Yani sana yasaklar koyuyor. Bunu yapma, şunu yapma. Sen de bir yerde Allah kahretsin. Ha, yani ne oluyor? Hukuki problemler. İkide bir yani biri, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi sen buraya iş hayatı için gelmişsin, tamam mı? Oğlak burcu. Jüpiter, uluslararası ilişkiler. Yani sen birazcık daha kariyerine önem vermelisin. Bireysel hayatına önem vermelisin. Abi senin yani Satürn burada ikizlerde ikide bir karşındaki kişi sana ikide bir dava açar ve yani seni kısıtlamaya çalışır. İkide bir böyle sana yasaklar şeyler böyle yani sana artık sıkıntıdan, tamam mı? Yani şey olursun bak, bunu mesela yurt dışına çıkma şekline de dönüştürebilir bu kadersel opsiyon. Şiron'a giden bir ay var. Dördüncü de ailevi bir meseleden, yuvadaki olan bir kadındaki bir meseleden gidemediğini burada Ay Jüpiter karesinde görüyoruz. Ve aynı şekilde Jüpiter'in 13 derecede yine en tepe noktaya 12 derece MC'ye kare yaptığını görüyoruz. Yani sen aslında bu dünyada neyi yaşıyorsun biliyor musun? Sen kariyerin için doğmuşsun abi, ama bir kadınla başın çok, ya da birkaç kadınla başın belaya girebilir. Ve bu bela sonucunda da senin bütün özgürlüğünü, o Jüpiter'ini kısıtlayabilirler. Ve burada aslında sen buraya, bu dünyaya doğma nedenin başka ülkelere gidebilmek, biliyor musun? Mesela senin hayatında sürekli bu gelecek. Yani diyecek ki bir yere gitmek isteyeceksin ama bir şeyler seni yasaklayacak. Ve sen bunu halletmek için doğmuşsun. Yani bu sınavlarla yüzleşmek için doğmuşsun işte. Yani o yüzden dersiz başını derde sokma. Resmi ilişkiler sana göre değil kardeşim, açık konuşmam gerekirse. Sen bu hayatta dersiz başına dert alırsın yani evlenirsen. Sen birazcık daha hani kariyerine önem vereceksin. İşine gücüne bakacaksın. Yani sabit ilişkiler, ben sana bir kadını sevme demiyorum. Sev yani. Ama arkadaşım, resmi bir ilişki senin başını belaya sokar, onu söyleyeyim. Ha, zaten bak işte, bak görüyor musun? Kuzey Hanım Oğlak işte yani. Bak seni neyle yüzleştiriyor? Bunların farkında ol yani, tamam mı? Şimdi bak, bu Jüpiter balığa girdiği zaman senin dördüncü evine girecek hareket gelecek. Jüpiter balığa girdiği zaman senin üçüncü evine girecek hareket gelecek. Aynı zamanda 1, 2, 3, 4. Bu whole sign olarak Jüpiter balık sende 4 çalışır. Yani bu senin hareket ve özgürlüğünü açar. Sen şu Satürn'den de çok feci sıkışmışsın. Akrep planetlerini de sıkıştırıyor senin burada. İkinci evde maddi olarak da seni böyle biraz zorlamış. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bu Jüpiter buradan ayrılsın, kopsun, balığa girsin. Senin burada bu Jüpiter, bu Venüs burada çalışmaya başlar. Bu noktada yani Aralık ayından sonra biraz daha rahatlarsın. Üçgen yaptığı yerlere doğru gittiğinizde o üçgeni, işte o ferahlamayı yaşatır size. Şöyle bir dakika uzaktan bakacağım haritaya. Jüpiter'i yakalayamıyorum. Ay oradan geçiyor. Ha, Jüpiter evet de burada. Güneş, Jüpiter, bak Çin, Endonezya, Avustralya tarafları Jüpiter'in MC'ye diyor. Ben diyor buraya gidersen diyor Jüpiter'ini MC'ye çekerim diyor. Endonezya, Avustralya, Çin taraflarına gidersen ve Kuzey Ay diyor, bak senin normalde de Kuzey Ay Jüpiter kavuşumun var ya. Diyor ki yani buraya gittiğinde bunu ben MC tarafına çekerim diyor. Yani MC kavuşumuna çekerim. Yani sen burada kariyerinle ilgili gündemler yaşarsın. Şimdi burada bakalım. Güneş yine buradan geçiyor. Ay buradan geçiyor. Ay Şiron kavuşumu. Ay yine Kanada tarafları. Aynen. Yani burada Jüpiter'in geçtiği yerler bu bölgeler diyebiliriz. Yine burada açılarla daha detaylı bir şekilde de parsel parsel konunun nasıl yansıdığını da görebiliriz, ama bütün açıları açtığınız zaman burada biraz böyle ortalık, aynen zoom, mesela hangi bölge, mesela ben mesela bu bölge üzerinde zoom yaparak mesela hani istediğiniz bölge üzerinde zoom yaparak konuyu birazcık da detaylı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Merkür üçgenin geçiyor. Kaşi diye bir yer. Venüs mesela MC. Bu parsel, mesela bu parsel bunu vaat ediyor. Tamam mı? Hani Merkür üçgen, iletişim, DSC, karşı tarafla daha rahat iletişim kurabileceğin yerler. Kare açılarım var. Mars kareleri. Yani bu taraflar mesela şimdi tabii ben mesela şu bölgeye gittiğinde Kırgızistan tarafları Venüs'ü MC'ye çekmiş oluyorsun. Yani buraya gittiğinde Venüs'ün burada MC'de gibi çalışıyor gibi burada düşünebiliriz. Ondan sonra Jüpiter bak şu bölgeden geçiyor bak yine. Jüpiter bu bölgede Türkmenistan, Tahran, yani bu bölge üzerinde, İran bölgesi üzerinde özellikle Jüpiter. Kazakistan taraflarından geliyor bak. Bak nereden geliyor? Jüpiter aynen bu taraftan geliyor, böyle gidiyor. Oraya ASC'ye diyor. ASC'ye kavuşum yaparım diyor oradan geçersen diyor, tamam mı? Şu bölge bak Jüpiter şu bölgede seni kitlerim diyor. Jüpiter seni kitlerim diyor. Türkiye'nin neresinden? Bakın arkadaşlar bu bölgeden kitlerim seni diyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.